Yıl 2024. Ridley Scott, bir zamanlar izleyicileri büyüleyen Gladiator'ın dünyasına geri dönüyor. Bu yeni bölüm, Gladiator ırkı, büyük beklentilerle geliyor. Peki acaba ilk filmin büyüsünü yeniden yakalayabilir mi? Kolezyum, bu iddialı devam filminin üzerinde büyük ve uzun bir gölge gibi duruyor. Orijinal Gladiator, hikaye anlatımının bir zaferiydi. Çekişmeli aksiyonu, Shakespeare-vari bir dramla harmanlıyordu. Ancak, Gladiator ırkı, Selefi'nin gölgesinden kaçınmakta zorlanıyor. Gerçek bir büyüklüğün soluk bir taklidi, hikaye arayan bir gösteriye dönüşüyor. Antik Roma'nın ihtişamı titizlikle yeniden yaratılmış, ancak eksik olan bir şeyler var. Gladiator ırkı, ilk filmin destansı havasını yeniden yakalamaya çalışıyor. Kamera, Roma İmparatorluğu'nun kudretini sergileyerek süzülüyor ve yükseliyor. Savaşlar şiddetleniyor, kılıçlar çarpışıyor ve kalabalık onaylayan kükremeler bırakıyor. Yine de bu anlarda, ilk filmin o içgüdüsel etkisi eksik. Gladiator, sadece bir gösteriden daha fazlası olduğu için yankı bulmuştu. Atan bir kalbi vardı. Gladiator ırkı ise bu duygusal derinliğe asla tam olarak ulaşamıyor. Gürültüyü ihtişam, gösteriyi öz zannederek hata yapıyor. Bu amansız tempo, karakter gelişimine veya duygusal yankıya çok az yer bırakıyor. Gladiator ırkı, Commodus'un genç yeğeni Lucius'u merkezine alıyor. İlk filmin olaylarından bu yana yıllar geçti. Lucius artık genç bir adam ve ailesinin mirasının peşini bırakmıyor. Vatana ihanetle haksız yere suçlanan Lucius, Roma'dan kaçmak ve Roma eyaletlerinin gladyatör arenalarında sığınak aramak zorunda kalıyor. Filmin konusu işlevsel ama sıradan. İlk filmle aynı noktalara temas ediyor. Ancak etkisi daha az. Lucius'un sürgüne gönderilmiş bir soyludan, sertleşmiş bir gladyatöre dönüşmesi tahmin edilebilir hissettiriyor. Bu hikaye örgüsünü daha önce de gördük ve gladyatör hügü beklentileri alt üst etmek için çok az şey yapıyor. Lucius, intikam arzusuyla hareket ediyor. Ancak bu motivasyonu hak edilmemiş hissettiriyor. Onun hikayesi, derinlikten yoksun ve yüzeysel kalıyor. Yardımcı karakterler de pek farklı değil, sadece olay örgüsüne hizmet etmek için varlar. Onların varlığı, hikayeye anlam katmaktan ziyade, sadece ilerlemesini sağlıyor. Gladiator ırkı, görsel olarak etkileyici olsa da, hikaye anlatımı açısından zayıf kalıyor. Bu, izleyiciyi derinden etkileyen bir devam filmi değil. Gladiator ırkı, yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip. Film, büyük umutlarla yola çıkmış ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedeflemiş. Paul Mescal, beklentinin yükünü omuzlayarak Lucius rolünü üstleniyor. Genç oyuncu, karakterin derinliklerini keşfetmeye çalışıyor. Denzel Washington, tecrübeli bir gladyatör eğitmeni rolüne ağırlığını katıyor. Onun varlığı, filme ciddi bir otorite ve karizma katıyor. Pedro Pascal ise sinsi bir Romalı senatör rolünde oyunculuğuyla büyülüyor. Karakterin entrikalarını ve hırslarını ustalıkla yansıtıyor. Ne yazık ki, bu deneyimli oyuncular bile, senaryoyu daha iyi bir noktaya taşımakta zorlanıyor. Senaryonun zayıflıkları, oyuncuların performanslarını gölgede bırakıyor. Mescal'ın bu büyüklükte bir filmi taşıyacak ekran hakimiyeti yok. Genç oyuncu, zaman zaman rolün altında eziliyor gibi görünüyor. Washington, iyi bir oyunculuk sergilese de, zayıf yazılmış bir rolde harcanmış hissi veriyor. Onun yetenekleri, daha iyi bir senaryoyu hak ediyor. Pascal, filmin kötü adamı olarak en iyi performansı sergiliyor ve abartılı bir kötü adamı canlandırma fırsatının tadını çıkarıyor. Onun enerjisi, filme renk katıyor. Ancak karakter, gerçekten tehdit edici olamayacak kadar karikatürize edilmiş. Bu da, filmin ciddiyetini zedeliyor. Kadın karakterler ise, özellikle yeterince değerlendirilmemiş ve arka plana atılmış. Onların hikayeleri, daha fazla derinlik ve önem hak ediyor. Gladiator ırkıdaki performanslar inişli çıkışlı. Russell Crowe'un sandaletlerini doldurma görevini üstlenen Paul Mescal, ekrana hükmetmekte zorlanıyor. Canlandırdığı Lucius karakteri sempatik, ancak gerekli karizma ve yoğunluktan yoksun. Denzel Washington, yaşlanan gladyatör eğitmeni rolüne sessiz bir vakar getiriyor. Ancak senaryo ona yapacak çok az şey veriyor. Kötü adam Romalı senatör rolündeki Pedro Pascal ise en çok eğlenen kişi gibi görünüyor. Melodramı coşkuyla kucaklıyor. Yardımcı oyuncular ise büyük ölçüde unutulabilir nitelikte.
Karakterler yüzeysel olarak çizilmiş ve orijinal Gladiator'daki muadillerinin derinliğinden ve karmaşıklığından yoksunlar. Gladiator 40, teknik açıdan iyi yapılmış. Kostümler gösterişli, setler etkileyici ve aksiyon sahneleri ustalıkla sahnelenmiş. Her detay, izleyiciyi antik Roma'ya götürmek için özenle hazırlanmış. Ancak film, CGI'ye çok fazla güveniyor. Dijital efektler, hikayenin önüne geçiyor. Dijital efektlere bu derece güvenmek, aksiyonun içgüdüsel etkisini elinden alıyor. Gerçek dövüş sahnelerinin yerini yapay bir his alıyor. Orijinal filmin en önemli özelliklerinden biri olan gladyatör dövüşleri, garip bir şekilde etkisiz kalmış. Bu sahneler, izleyiciyi heyecanlandırmak yerine soğuk bırakıyor. Sürekli olarak bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüler izlediğimizin farkındayız. Bu durum, filmin gerçekçiliğini zedeliyor. Dijital kaosun ortasında, iki adamın hayatları için verdiği mücadelenin tehlike hissi kayboluyor. Gerçek bir tehlike hissi yaratmak zorlaşıyor. Şehir, kapsamı itibariyle etkileyici olsa da, ilk filmin o yaşanmışlık hissinden yoksun. Dijital bir dünya, gerçek bir dünyanın yerini tutamıyor. Gerçek ve canlı bir dünyadan ziyade, dijital bir çizim gibi hissettiriyor. Bu da izleyicinin filme olan bağını zayıflatıyor. CGI'nin aşırı kullanımı, daha büyük bir sorunun belirtisi. Filmin, içine çekmek yerine etkileme arzusu. Filmin, içine çekmek yerine etkileme arzusu. Bu da, izleyicinin duygusal bağ kurmasını zorlaştırıyor. Orijinal Gladiator, ölçülülüğün gücünü anladığı için, başarılı oldu. Destansı kapsamını, samimi karakter anlarıyla dengelemişti. Öte yandan Gladiator 2, aşırı dolu ve odaklanmamış hissettiriyor. Anlatı, karmakarışık bir yumak gibi. Yan olay örgüsüleri, endişe verici bir düzenlilikle ortaya çıkıyor ve sonra da terk ediliyor. Karakterler, pek bir etki yaratmadan gelip gidiyor. Film, bir bütün halinde bir hikayeden ziyade, birbiriyle gevşek bir şekilde bağlantılı sahnelerden oluşan bir film gibi hissettiriyor. Lucius'un sürgünden gladyatörlüğe uzanan yolculuğu, güçlü bir yolculuk olmalıydı. Ancak senaryo, onun duygusal durumunu asla tam olarak ele almıyor. Gladyatör, kendine has anlardan tamamen yoksun değil. Film, zaman zaman kara mizahıyla şaşırtıyor. Gerçek bir kahkaha attıran birkaç sahne var. Bu anlar, filmin genel olarak kasvetli tonundan hoş bir mola niteliğinde. Yanlış giden bir eğitim çalışmasını içeren belirli bir sahne öne çıkıyor. Şiddet ve vahşetin ortasında bile mizah için hala yer olduğunu hatırlatan bir sahne. Bu komedi öğeleri, kısa süreli de olsa, olabilecek filmi hatırlatıyor. Gladiator 2, daha hafif bir tonu benimsemiş olsaydı, daha başarılı bir film olabilirdi. Gladiator 2, kaçırılmış bir fırsat, Selefi'nin mirasına yetişemeyen bir devam filmi.